Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz problemler karşısında çözüm odaklı düşünebilmek üzerine olacak. Özellikle bu malum süreçte yaşadığımız dönemde son 2 yıldır ve özellikle de son aylarda doların, altının, euronun, mazotun, benzinin, doğalgazın ve bütün market ürünlerinin ciddi oranlarda şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde sürekli olarak zamlanması, sürekli olarak yükselmesi e, tabii toplumumuzu çok derinden etkilemeye başladı. Bu önümüzdeki dönemde daha da fazla görülecek. Tahminlerimiz doğrultusunda veya uzmanların tahminleri doğrultusunda hareket ettiğimizde e, zenginle fakir arasındaki uçurum daha da derinleşecek. Biz diyoruz ki zenginle fakir arasındaki uçurumu kapatabilecek tek çözüm İslam'ın önerdiği zekat, sadaka ve infak çözümüdür. Bir, bir de haramlardan kaçınma, faiz gibi haramlardan kaçınma üzerine yapılan çözümlerdir. Yani borç almak istiyor kişi, daralan kişi ne yapıyor? Kredi alıyor. Alıyorsun da sen kendi bütçene göre mi alıyorsun? Ödeyebilecek misin? TL üzerinden kazanıyorsun ama faiz üzerine faiz biniyor. Öderken faizini kazanabilecek durumda mısın? Bunun hesabı yapılmıyor. Hesabını yapsam bile haram zaten. İnançlıysan, inançlı bir kişiysen faizin haram olduğunu da bilirsin. Haram ama mecburum. Mecbur diye bir şey yok. Faize bir sefer bulaştın mı bir daha içinden çıkamazsın. Ödeyemeyince ne oluyor? Efendim tekrar taksitlendirme. Taksitlendirme faizsiz mi oluyor? Faizsiz olsa bile sen şu anda faizle ödeme yapıyorsun. Faizine ödeme yapıyorsun. Zaten yetişemiyorsun. Yani kesinlikle bu tür yollara başvurmayınız. Eğer mecbur kaldım, işte şöyle oldu, böyle oldu diyorsan şu andan itibaren kes. Mecburum. Ne yapayım? Ödeyemeyeceğim şu bu. Şimdi şunu hesapla. Yani şu andaki durumundan daha kötü duruma düşeceksin. İşte bu dinimizin bize emirlerinden, yasaklarından eee, hareketle şunu söyleyelim. Sadece bireysel görevlerimiz yok. Tamam haramlardan kaçacağız. Bireysel görev olarak da fakire fukara yardım edeceğiz zengin isek. Ama bir de toplumsal olarak yardım etmemiz lazım. Mesela vakıflar yoluyla. Osmanlı zamanında vakıflar çok iyi faaliyet gösteriyor. Ama şimdi de güzel. Yani vakıflar şu anda hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel çalışıyorlar. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında. Özellikle ben Türkiye dışına çalışanlara evet dua ediyoruz ama şimdi Türkiye zor durumda. Bak insanlar SMS yoluyla veya da pratik yollarla yardımcı oluyorlar. 5 lira 10 lira damlaya damlaya göl olur. İlk önce şu Türkiye'deki fakir fukaraya evet onlara da yardım ediyorsunuz biliyoruz ama hepsini davet ediyorum. Özellikle Türkiye'de çok zor durumda olanlar var. Bundan sonra daha çok zor duruma düşecekler. Özellikle borç olarak bankalara hepsi kilitlenmiş durumda. Bankalar artık bunun karşında ne alacak? Ne malı varsa, arabası varsa arabasını, evi varsa evini, maaşı varsa maaşını haciz. O insan artık ömür boyu
bu borcu ödeyemez hale geliyor. Bakın bu çok önemli hale geldi. Daha önceki dönemlerde bu kadar önemli değildi. Şimdi bir de tarım ve gıda krizi de geliyor. Yani paran olsa da efendim gıda üzerine ürünler ya çok pahalı olacak veya bulunmayacak. Doğal olarak ya da yapay olarak gıda krizi, eee, tarım krizi, hayvancılık krizi önümüzdeki dönemlerin problemlerinden görünüyor. Küreselciler de bu alanda boş durmuyorlar. Tabiatla, doğayla efendim tabiri caizse efendim tarımla, yeşillikle, güneşle, her şeyle, hayvancılıkla, GDO'lu ürünlerle oynamaya başladı. Bu hususta çok güzel bilgi veren e, arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Mesela Kemal Bey, Kemal Özer yanlış söylemiyorsam e, bu konularda çok güzel bilgileri var, videoları da var. Takip edelim. Şimdi uzay yani dünyayı bitirdiler. Uzaya yerleşmeye çalışıyorlar. Biraz da işte korkuyorlar. Efendim yaptıkları zulüm ve adaletsizlikler e, üzerine insanlar acaba bize hücum eder mi korkusuyla dünyayı bitirdiler, uzaya yerleşmek istiyorlar. Bunu da ciddi ciddi toplantılarda, büyük toplantılarda söylüyorlar. Yani inanılır gibi değil. İnsanlık bir faciaya doğru sürükleniyor. Halbuki Allah'a inanan insan çok rahattır. Allah büyüktür, Allah kerimdir, Allah bir çözümünü bulur, efendim bir çözüm yolu açar. Ee, Allah'ın da bir planı var gibi sözler inançtan kaynaklanır. Efendim yani ciddi bir şekilde şunu söylüyoruz. Herkes için geçti. Tabii kusura bakmasın bizi efendim profesör de dinliyordur. Efendim büyük hocalar da dinliyordur. İlim sahipler de dinliyordur. Ee, Bizim tabii bu kekeme konuşmalarımızda kendileri istifade edecek değil. Ben kendi çapımda, bendeniz kendi çapımda e, bir şeyler anlatıp belki siz dinlemezsiniz, başkası dinler, başkası istifade eder. Bilemiyoruz. İyi niyetle açıyoruz kamerayı elimizdeki imkanlarla. Efendim arada bir böyle sohbet edelim istiyoruz. Tabii öğrencilerimiz var efendim daha efendim bilgi sahibi olmak isteyen e, daha düşük bilgiye sahip olan insanlar da var. E, Şimdi bir profesör dinlese tabii benim konuşmalarım belki de basite alır veya alanında uzman olan kişiler dinlediği zaman e, kendi çapında küçümseyebilirler. Ama ben özellikle siyasilere söylüyorum. Bakın size yol gösterecek değiliz ama her fikre önem verin. Araştırın, inceleyin. Adam çıkıp gidiyor, efendim siyasi bir alanda bulunuyor. E, Ondan sonra her şeyi bildiğini zannediyor. Ya bir de şu uzmanları, gazetecileri, büyük insanları, profesörleri, değişik görüşlerine olan insanları dinleyin. Dinliyoruz. Ya dinliyorsan bunu niye yapıyorsun? Şu uluslararası sözleşmelere hiçbir itiraz olan kimse var mı? Çıkıp konuşmuyor. Bari şerh düş. Ben şu maddeye karşıyım da. Yok her maddeye okey. Her maddeye okey. Her maddeye okey. Uygulamazsan ceza. Cezayı kim çekecek? Ben. Ne yapıyorsun? Hemen aktarıyorsun. Efendim zamla, vergiyle, şunla bununla. Ya iyi de benim maaşıma zam veriyor musun? Milletin maaşına zam veriyor musun?
Milletin maaşını enflasyona ayarlıyor musun? Hiç olmazsa kısmi derecede ayarlıyor musun? 3 kat zam geliyor. Milletin geliri 1 kat bile yükselmiyor. Böyle olmaz. Bu yürümez. O zaman çok büyük bir problem var demektir. Bu problem iş başına kim gelirse gelsin onun görevidir. Ya da talip olmayacak. Bakın şimdi sadece insanlar, bireyler, vatandaşlar kendi aralarında bu işi çözemez. Bu iş yukarıdan başlar. Devletten başlar. Yöneticilerden başlar. Kimse konuşmuyor ya. Kimse çözüm önerisi sunmuyor. Çok iyi, çok iyi. Öbürü de çok kötü, çok kötü. Bu mu yani çözüm? Her şey çok güzel ya. Neresi güzel? Millet intihar ediyor, intihar. Bir gün bu iç kargaşaya doğru gidecek. Başladı. Ben bunu düşünebiliyorum da aciz bir insan olarak. Siz niye düşünemiyorsunuz? Siz niye tedbir almıyorsunuz? Ya o kadar deneyecek şey var ki yani. İnanamıyor insan. Evet, bir de hem içeriden bir de dışarıdan hücumlar var. Bak Türkiye hem içeriden hem dışarıdan defalarca söyledik. Herkes söylüyor. Kuşatılmış vaziyetteyiz. Ama sen bunları kullanarak işte ben seninle ilgilenemem, ben şununla ilgileneceğim diyemezsin. İç işleri ayrı, dış işleri ayrı. Hepsi devletin işi, hepsi yöneticilerin işi. Fikir adamları, aydınlar, münevver insanlar nerede ya? Size söylüyorum, neredesiniz? Zamanımızda neden bir Mehmet Akif çıkmıyor? Neden bir Necip Fazıl çıkmıyor? Yani bilemiyoruz. Bak ki bize düştü yani konuşmak. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Allah'ın emirleri ve yasakları. Bak Allah faizi yasaklıyor. Buna idare olarak, yönetim olarak uyamıyorsak efendim bireysel olarak uyacağız. Gidip kredi çekme kardeşim. Ödeyemeyeceksen. Ödeyecek olsam bile faiz haram. Başka bir yol bulmaya çalış. Ya da sabret. Yani şu anda sen -1'e düşeceksen ödeyemeyeceğin yükün altına girdiğin zaman -2'ye, -3'e düşeceksin. Bir defa batacaksan 3 defa batacaksın. Ömür boyu çekeceksin. Bunun sonu yok. Allah Kerim de yalvar Allah'ım ya, ne olursun bana yol göster de. Bak esnaflar zor durumda. Çekleri ödenmiyor. Batıyorlar. Kimsenin duyduğu yok ya. Şu vakıflara bir yardım edin zenginler. Trilyonlarınız bankalarda duruyor. Niye bankada duruyor? Dolarda duruyor, altında duruyor. Zekat niye var? Ekonomiye bak 1/40 zekat diyor. Niye? Ekonomiye katkı sağla. Ekonomi havuzuna para at. Ekonomi havuzunda ticaret yap. Üretim yap, imalat yap. Üretim maliyetleri düşürülmesi lazım. Bak doğalgaza zam geliyor efendim. Mazota zam geliyor, benzine zam geliyor. Bunlara yetişilmez. Bireysel olarak insan yapacağı hiçbir şey yok burada. Sadece bir konuşuruz işte. Başka bir şey yapamayız. Ama duyun artık, duyun. Bak duymazsanız iç kargaşa çıkarsa o zaman duymak zorunda kalırsınız. Ama duymanızın bir faydası olmaz.
işten geçmiş olur. Bak insanlar iflas ediyor. İflas eden insanı başka bir iflas eden insan daha iyi anlar. İflas etmek üzere olan insan daha iyi anlar. Allah korusun. Ticaret erbabımız iflas ederse ekonomi çöker. 3-5 tane trilyoner efendim zengin yükselmiş umurunda değil. Bak bunları uyarıyorum. Yani sizin malınız bir gün çarçur edilir. Birisi gelir acımaz. Döner insanın. Aç insan ne yapacak? Borcun içine bataklığa girmiş efendim veya iflas etmiş. Defalarca iflas etmiş. Yani ne yapacak bu insan? Kötü yollara gider. Hırsızlık da yapabilir. İç kargaşa da çıkarabilir. İşte devletin polisi var. Hiçbir şey engelleyemez. Adam gözü döndü mü bitti. Ne yapacaksa onu yapar. Toplumun görevi olduğu gibi, bireylerin de görevi olduğu gibi yöneticilerin de görevi var. Yönetim kademesine etki edecek kişilerin de görevi var. Enaniyeti bırakacağız, egoizmi bırakacağız. Bana bir şey olmaz demeyeceksin. Benim işte şu kadar şeyim var, bu kadar şeyim var, tedbirim var. Bana ne başkasından demeyeceksin. Çünkü bir gün gelir, o da senin tekerini patlatır. İstemiyoruz. İnşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah düze çıkarız. Ama görünen köyde kılavuz istemez. İşte doların hali ortada, euronun, altının hali ortada. O zaman ne yapacağız? Zenginler zekatını verecek. Fakirle zengin arasındaki uçurumun kapanmasının tek çözümü toplum içerisindeki yöneticiler arasında ayrı, bizim açımızdan toplum içerisindeki bireysel görevlerimiz açısından zekat vermesi gerekenler verecek. Sadaka vereceğiz. Bunun haricinde zekat zaten farz. Yani senin malın değil zekat. Sen ekstra ne yapman gerekiyor? Sadaka vermen gerekiyor. Ve benim param az. Ya az da onun azından ver. 10 liran varsa 1 lira ver. İnfak düşünmeden, taşınmadan efendim malının belli bir bölümünü en azından çok zor durumda kalan insanlarla efendim paylaşabilmek. Ya adamın 100 tane dairesi var. 100 lira yardım etmiyor ya. Böyle insanlar tanıyor. Bu insanları kim yetiştirdi? Biz yetiştirdik. Toplum yetiştirdi. Bizim suçumuz yani. Konuşmuyor hocalarımız, hacılarımız. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ya zaten sen Müslümansın, öbürü de Müslüman. Sen inançlısın, sen temizsin, o da temiz. Ya biraz da efendim ihtiyacı olan insanlara ulaşalım. Nasıl ulaşacaksan efendim eğitim yoluyla olur, vakıflar yoluyla olur, dijital yollarla olur. Bak bu kanallarla olur. Görüyorum Face'te efendim şurada burada yazıyor. Devamlı efendim işte hayırlı cumalar, hayırlı cumartesiler. Ya iyi de yani bir olur, iki olur. Başka hiçbir şey yazmıyorsun ya. Ama yazarsam işte şöyle olur da şuna dokunurlar da buna. O zaman sen ne oyun oynamaya mı geldin? Mücadele. Risk alman gerekir mücadelede. Risk almadan hiçbir şey olmaz. Yemek yerken bile risk alıyoruz. Ama korkacak olursak risk alamayız. Yani korkmayacağız, cesur olacağız. Bak ben açıyorum, konuşuyorum ya ben hatip miyim? Değilim.
Dikkat etmem de gerekiyor. Bak çünkü şu anda attığım video efendim bütün dünyaya hitap ediyor. Herkes dinleyebilir. Bugün dinlemez, yarın dinler. Bu yıl dinlemez, öbür yıl dinler. Cümleleri onun için böyle duraksayarak böyle kuruyorum. Acaba şöyle desem yanlış olur mu? İleride ne olabilir? Şu mu, bu mu? Olsun. Nasıl olursa olsun, yanlış da olsa biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir mücadele. Bak ne dedim? Fakirle zengin arasındaki ayrımın giderilmesi için zekat, sadaka, infak. Bu çok önemli. Bir de şuurlu olmamız lazım. Bak içeriden dışarıdan kuşatıldık. Çevremizi şuurlandıralım, bilinçlendirelim. Daha önce bahsettik. Bak Dede Ağaç daha geçen seneden beri bahsediyoruz. Amerika komşumuz oldu. Yunanistan falan yok. Karşımızda Amerika, sınırımızda Amerika var. Sınır komşumuz. Rusya. İran falan da değil bak. İran neredeyse satın aldı Çin. Bak üç tarafımızda, dört tarafımızda dört tane büyük devlet. Amerika, Rusya, Çin benzeri devletler. Üç tane büyük devlet. Komşumuz ya. Ermenistan falan yok. Bak orada Rusya var. Çöktü oraya. Zamanında söyledik. Bak bunlar yanlış anlaşmalar. Yanlış anlaşmalar. Ani verilen kararlar. 5 yıllığına anlaşma yapıp çöktü oraya. Bak bizim önümüzü Orta Asya'ya gideceğiz. Gidemiyoruz. Önümüz kapalı. Nahçıvan'da ufak bir yer var. Nasıl gidebilirsen git. Her taraf kapalı. Dede Ağaç kapalı. Bak yani Türkiye haritasına bir bak. Karadan gideceğimiz başka neresi var? Suriye'yi, Irak'ı işgal etmişler. Kıbrıs'ın üzerinde bir sürü iş döndürüyorlar. Efendim, bak karadan gideceğimiz Dede Ağaç var Yunanistan tarafı. Efendim, Bulgaristan tarafı. Aynı zamanda o taraflarda Amerika tamamen kapattı. Silahlandırdı. Üstelik kısa menzilli silahlarla. Göğe Rusya karşı falan alakası yok. Rusya ta nerede kardeşim? Kısa menzil, kısa menzilli füzeler, şunlar bunlar. Neden kısa menzil? Kısa mesafe. Çünkü Türkiye var karşısında. Hedef belli. Adamlar defalarca tatbikat yaptılar burnumuzun dibinde. İsrail başta olmak üzere. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri bile onları da içine aldılar. Ya hedef ne? Karşı düşman kim? Adını söylemiyor sadece. Türkiye. Neymiş? Boğazı olan falan. Üç tarafı denizle çevrili bir yere hücum ediyorlar. Neresi var? Boğazı olan üç tarafı denizle çevrili. Bunları da bilmemiz lazım. Takip etmemiz lazım. Bak çok güzel videolar yayınlıyorlar. Gazeteciler, arkadaşlarımız çok güzel videolar yayınlıyor. Efendim bu işi bilen insanlar Twitter'da konuşuyorlar, YouTube'da birçok bu alanda yani isimlerini söylemek de bitmez. Çok güzel videolar var. Bunlar artık kitap okuma yerine geçiyor yani. Kitap okur gibi güncel olsun, tarihi eser olsun. Bunların yerine artık videolardan hazır bilgi alabiliyoruz. Kaynaklarıyla birlikte bilgi alabiliyoruz. Bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Zaman ayıracağız. Bunları öğreneceğiz. Su uyur, düşman uyumaz. O halde biz de uyumayacağız. Hem yakın tarihle ilgili hem daha gerilerdeki efendim daha öncelerdeki tarihimizle ilgili, Osmanlılarla ilgili, Osmanlı'nın çöküşüyle ilgili
konuları bilmemiz gerekiyor. Çünkü düşman bunları biliyor, ona göre hareket ediyor. Düşman 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşünüyor. Biz sadece bugünü, yarını düşünüyoruz. Hayır. Bizde 50 yıllık, 100 yıllık planlarımız olacak. Ama ilk önce tabii ki günlük, haftalık, aylık, yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlarımız olduğu gibi memleket açısından da 50 yıllık, 100 yıllık planlarımız olması lazım. Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Boş boş yetişmeyecekler. Çocuklar boş durmasın. Bak, şuraya giriyor, buraya giriyor. İnternete ya bir sefer girdin, iki sefer girdin. Bunu kontrol etmemiz lazım. Söz dinletemiyorum. Böyle şey olmaz. Ne demek söz dinletemiyorum ya? Sen çocuğuna söz geçiremiyorsan bana nasıl söz geçireceksin? Başkasına nasıl söz geçireceksin? Herkes çocuğuna sahip olacak. Olmaya çalışacak yani. O alanda bir şey yapacak. Söyleyecek. Net bir şekilde söyleyecek. Burası yanlış, şu yaptığın yanlış. Neden yanlış açıklayacak. En azından sorumluluktan kurtuluyor. Yani büyüyünceye kadar çocuklar 18-20 yaşına gelinceye kadar çocuklarla ilgilenmek lazım. O çocukları yetiştirmek lazım. Belli bir hedef vermek lazım. Hedefleri yok çocuklar. Eve gideyim, cep telefonu, efendim, lak lak luk luk. Başka bir şey yok. Ne yapıyorlar? Her gün gidiyor aynı siteye. Efendim, şimdi isimlerini söylemeyelim. Ya istediğin yere gir ama yani belli yere kadar. Şunu dinle, bunu dinle, belli. Bir de kendini geliştir ya. Kendini geliştirecek bir şey yap. Ona göre bir şeyler dinle. Piyasadan haberin olsun. Memleketten haberin olsun. Düşmanlarımızdan haberin olsun. Düşman işgal ettikten sonra sen şucusun, bucusun, bilmem şu kadar maaş alıyorsun. Şu kadar zenginsin. Onu dinlemez. Onun için birbirimize sahip olmamız lazım. Biz kendimiz evet haramlardan kaçınacağız. Allah'a güveneceğiz. Çalışacağız. Daha sonra tevekkül edeceğiz Allah'a. Ama zenginin de yapacağı iş var. Fakir böyle sabredecek ama efendim zengin de ne yapacak? Zenginliğini gösterecek. Zekatını, sadakasını verecek. Gerekirse infakta bulunacak. Özellikle şu anda vakıflarımıza sahip çıkalım. Bu alanda hizmet eden birçok vakıf var. Hepsinden Allah razı olsun. Dernek var. Bunlara sahip çıkalım. Ya vereceğin 3 lira 5 lira kardeşim ölmezsin ya. Adamın 100 tane dairesi var, 50 tane dairesi var. Bir tanesini vermiyor. Ya ver gitsin ya. Öldüğün zaman ne yapacaksın o kadar malı? Ver bir tane daire. Ver bir tane arsa, tarla, para, pul neyse. Verenler de var, Allah razı olsun hepsinden. Tabii bu alanda fakir fukarayı da çok iyi tespit ediyorlar, araştırıyorlar. Yani gerçekten ihtiyacı olanları veyahut da daha çok ihtiyacı olanları buluyorlar. Onlar beddua etmesin yani. Onlar beddua ederse Allah muhafaza mazlum durumuna düşenler beddua ederlerse mazlumun ahı yerde kalmaz. Allah muhafaza. Onun için beddualarından da korusun Allah. Onlara yardımcı olmak lazım. Kötüye kullanıyorlar falan demek doğru değil. Bulacaksın. Nasıl yardım edebiliyorsan. Bu işte vakıflar kanalıyla da bulunabilir. E, işte fakir insan da götürüp hemen işte bankaya şuna buna bulaşmayacak. Sabredecek. Kesinlikle sabredecek. Çalışacak. Çabalayacak. Çevresinden gerekirse yardım isteyecek. Akrabalarımıza sahip çıkalım. Herkes akrabasına sahip çıkarsa zaten mesele kalmıyor. Her gün Cuma'da, her hafta Cuma'da dinliyoruz. Bak, akrabaya yardım edin diyor Allah.
Cuma'da her zaman dinliyoruz. Yakınlara yardım edin diyor. Komşulara yardım edin diyor. Zaten insan akrabasına, komşusuna, yakın arkadaşına yardım ettiği zaman, onlara destek verdiği zaman zaten mesele kalmaz. Meseleyi çözeriz. Ayakta kalırız en azından. Meseleyi kökten çözemesek bile ayakta kalırız. En önemli mesele bu şimdi. Herkes bir şeyin çabasında. Çabalıyor ama yetmiyor. Ne yapacak? Ev sahiplerine de Allah insaf versin. Uçurum fiyatları yükseltiyorlar ya. Uçurum ya. Ya %10 zam yap tamam. Ne o %20, 30 ne? Çıkarıyor %50. Ya ben anlamıyorum ya. İnsaf ya. İnsaf. Devamlı zam, devamlı zam. Tamam. Bir mal alırsın da onun bedeli vardır. Şimdi sen evin var zaten. Efendim belli bir zam yap. Tamam. Zam yapma demiyorum. Ama uçurum fark. Neden yani? Önüne gelen zam yapıyor. Niye? Her şeye zam geldi ben de yap. Bunu nereye kadar? Hadi bakalım yap o zaman. Hadi yap. Belli yere kadar adam buraya gelir. Ondan sonra yanlış yollardan hareket edebilir. İç kargaşaya sebebiyet verebilir. Her şeyi yapar ya. Adam daraldı mı her şeyi yapar. Allah korusun ya. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Birçok konuşacak konu var ama daha sonraki eee, videolarımızda konuşalım. Şimdi en önemli şey bireysel ve toplumsal eee, olarak şu anda yaşadığımız çok ciddi ekonomik sıkıntılar görünüyor önümüzde. Önümüzdeki aylarda bunlar daha çok görünecek. Şu anda eee 2021 Kasım ayındayız. Eee, çok ciddi problemler olabilir önümüzde. Efendim işte gıda krizinden bahsediliyor, tarımsal krizden bahsediliyor, hayvancılıkla ilgili krizlerden bahsediliyor. Efendim tabiatla ilgili, mevsimlerle ilgili krizlerden bahsediliyor. Allah muhafaza buyursun bizi, memleketimizi, efendim bütün Müslümanları, bütün iyi insanları muhafaza buyursun. Kötü insanlara da hidayet versin diyoruz ve fazla uzatmadan hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.